Sığmayacak bu. Şöyle poşete koyacağım. Çünkü pizzaya ikisi de hayır demez yerler, seviyorlar. Şöyle koyalım. Ayşe, aşkım bunları peçeteye koyuyorum, poşete sığmadı kaba. İkisini aldı anca. Ben aramaya devam. Buldum ben. İkisini aldı anca. Ben 2 parça olacağını zannediyorum zaten. Hatta biraz kalmadı. Tepside fazla mayalanmış. Ben de denemeyi unuttum. Ama bunu çıkardım. Niye? Yemez misin? Evet. Dursun öyle. Pizzanız bol bugün. Hadi yine iyisiniz. Sulun. Ha, burada. Şimdi daha farklı kesseymişim, sığarmış. Pazartesiden herkese merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım herkes çok çok iyidir. Ben kahvaltımı yaptım. Hatta kahvaltıyı yapmadan önce de ufak tefek birkaç işimi hallettim. Nevresimleri değiştirmiştim. Onları makineye attım. Bittiler. Onları birazdan asacağım. Ondan sonra duşakabinin içerisine de bir çamaşır suyu gezdirdim. Biraz beklesin öyle. Orayı fırçalayacağım. Üzerime de kokusu öyle bir sindi ki ben üzerime o çamaşır suyunun kokusu silince hiç sevmiyorum. Yani kendimi böyle pis hissediyorum. Birazdan orayı fırçalayıp üzerimi de değiştireceğim. Öyle mutfağımı topladım. Diğer odalar hala duruyor. Hiçbir şey yapmadım. Şimdi önce bir çamaşır asalım. Ev silip süpüreceğim bugün. Yarın öğleden sonra Emre evde, çocuklar da evde yarım gün. Ertesi gün zaten 29 Ekim. Efe'nin ve Ayşe'nin gösterisi var. Ondan sonra büyük ihtimal ya yarın ya bir gün bir bahçeye gideceğiz. Onun için bugün evdeki işlerimi bitirmek istiyorum. Yarın bir gün bir şey yapamam. Şimdi bir rüzgar çıktı. Keşke bir yağmur yağsa şöyle. Neyse hadi işlere başlayalım. Çamaşırları getirdim. Şöyle balkona asacağım arkadaşlar. Hava çok güzel. Zaten ben yazın hep balkonda kurutuyorum. Havalar artık böyle çok soğuyunca, kurumayınca kurutmayı kullanıyorum. Bu bidonlar da bahçeye gidecek. Kalabalığı inşallah yarın ya da bir gün gidersek işte hangi gün kalkar buradan. Bunlar Emre'nin bagajındaki malzemeleri. Burada duruyor böyle. Şurada da yine bahçeye gidecek olan yumurta şeyleri var. Onlara yumurta koyup getiriyordu. Hep burada birikti. O ekmeği de bayatlamıştı. Tavuklar için oraya ayırmıştım. Böyle. Bir de şu patates soğanlığımı aslında bir yıkamam gerekiyor. Çok uzun zamandır yıkamıyorum. Bayağı bir kötü olmuş da bakalım. Belki bugün yaparım. Hem bugün pazar var. Pazardan alınır, azalmıştı. Ondan sonra temiz temiz içerisine yerleştiririm. Şimdi şu çamaşırları asayım. Tüm evi süpürdüm. Tam mutfağa geçtim. Yarısını süpürdüm. Elektrik kesildi arkadaşlar. O yüzden mutfak kaldı.
Toplamayacağım. Gelince devam ederim. Yatak odasını güzel dip köşe temizledim. Yatağın altından, komodinlerin altından falan böyle hep çektim. Elle detaylı bir güzel sildim. Yatağını da süpürdüm. Nevresimi geçirmedim. Yani geçirdim de çarşafı sermedim. Biraz yatak havalansın dedim. Camını açtım. O da güzel oldu. Ayşe ile Efe'nin odasında aslında öyle yapmayı planlıyordum ama yok, yapamadım. Yani düşünüyorum, eskiden tüm evi komple o şekilde detaylı temizliyordum. Artık gücümüz kalmamış. Demek ki yaş ilerledikçe zor geliyor, yani kollarım ağrıdı. Böyle yerleri de silmeyeceğim bugün. Bugün gayet iyi duruyor, temiz duruyor. O yüzden şimdi bir yemek işine bakayım, ne yaparım. Bir dolaplara bakayım bakalım. Dolapta da hiç sebzem yok. Bakliyata mı kaçarım, ne yaparım bilmiyorum. Bugün pazar alışverişi de yapılacak. Akşam yemeğini düşündüm bir şey bulamadım arkadaşlar. En son katmer yapmaya karar verdim. Dolapta sebzem yoktu. Demiştim ya, bugün pazar alışverişi yapılacak. Şöyle kaseye tuzumu aldım. Ben biraz da süt ekliyorum buna. Sadece suyla yoğurunca hamuru, ya ertesi güne falan kalınca sert oluyor. Ama süt eklediğiniz zaman daha yumuşak oluyor, daha güzel oluyor. Şöyle biraz da su ekledim üzerine. Böyle yapalım. Bugünlerde hamur işinden gidiyoruz da Allah sonumuzu hayretsin. Vallahi. Şöyle ekleyeyim. Bizimkiler kışın böyle sebzeleri yemiyorlar. Maalesef ki, yani yapıyorum da kış boyu benim evde 2 sefer anca pırasa pişer. Ispanak öyle yemiyorlar ama onu yapıyorum. Yoğurtlu o şekilde yiyorlar. Sarımsaklı üzerine. Başka karnabaharmış, brokoliymiş. Onu da, yani onlar da öyle çok sık yemiyorlar. Yani severek tüketmiyorlar. Bilmiyorum, insanlar ne yapacağını şaşıyor. Her gün adını koymak zor yemeğin. Şöyle yoğurayım. Ondan sonra bezileri alıp bir 10 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra açıp aralarını yağlayıp tekrar bir dinlendireceğim. Beraber yaparız. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Aşağıya indirdim. Ben böyle tezgah üzerinde hamuru yoğuramıyorum. Şöyle kıvamı bakın. Şimdi elimi yıkamadan beziyi alayım dedim. Şöyle tahtamızı çıkaralım. Şöyle 6 tane bezi oldu. Bunları hafif unlayacağım şimdi. İnşallah yapışmaz. Çok beklemeyecek çünkü. Bir 15-20 dakika bu bekleyecek. Şimdi ağzını kapatayım. 20 dakika falan rahat dinlendi arkadaşlar. Bakın şöyle kendini de salmış. Şimdi açıp başlayalım artık yapmaya. Hamurumu açtım. Çok ince olmasına gerek yok bu hamurun. Zaten rulo yapıp tekrar açacağımız için incelecektir arkadaşlar. Şöyle yağ güzelce her tarafına yayıyorum bunun. Şöyle katlayalım şimdi. Bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Hepsini aynı şekilde yağlayıp rulo yapıp kenarda bekleteceğim bir 10-15 dakika. Ondan sonra tek tek açıp pişiriyoruz. Arkalı önlü güzel.
Tavamı koydum. Çayımı da koydum. Kaynamaya başlasın demlerim. Şöyle bezelerim de bir güzel dinlendi bakın. Bekledikçe yumuşadı hamur. Güzel kendini saldı. Açmaya başlayalım. Şöyle açalım şimdi. Anne ama buraya o zamanki. Ay büyüyünce futbolcular olunca yapacağım yazıyor, değil mi? Yani. Şimdi bunları yapıyorum zaten. Büyümüşsün, futbolcu olmuşsun. Bir günde ne yaptın? Ama erken kalkıyorum zaten. Erken kalkıyorum. Tamam, yeter bu. Anne yürüyüşe çıkmışım yani. Yürüyüş değil, koşu. Tamam, şimdi bunları arkalı önlü güzel pişireceğim arkadaşlar. Çevirince de fırçayla hafif yağlıyorum ben. O şekilde daha güzel kızarıyor. Yalnız bu tavamın ortası yanılmış. Niye böyle oldu anlamadım. Ortası çökmüş gibi aynı duruyor. Bu arada ben bu yağın içerisine sonradan biraz daha ekledim. Az geldi. Şöyle bir kısımda ayırdım. Şöyle güzelce yağlayalım. Tamamdır. Nasıl güzel oldular. Şöyle üzerini kapatalım soğumasın. Hemen birini atınca tavaya diğerini açıyorum. Şöyle silelim. Bakın şuna bıngıl bıngıl. Alacağım artık. Ayşe'nin yaptığı şeye bakar mısınız? Fotoğrafı böyle kesmiş, deniz kabuklarıyla süslemiş. Şöyle arkasına da bir şey yapmış. Burada küçüktü. 3 yaşında falan olmalı. En fazla 4 yaşlarında. Böyle dün akşam Efe fotoğraflar çıkarttı. Onlara bakıyorduk. Onlar için de bir tane albüm almamız lazım. Geçen yıl bir 300 tane çıkartmıştı Emre. Böyle tatilde falan çektirdiğimiz fotoğraflardan. Ayşe gizlice bir tanesini kaçırmıştı. Böyle yapmış. Mutfağımı güzelce topladım. Ocağımı sildim. Makinede doldu. Biraz sonra çalıştıracağım. Orada o çöp torbaya gidecek. Pazardan da bir şeyler istemiştim. Emre almış. Patates, soğan almıştı. Onları balkona kaldırdım. Yarın artık sepete koyarım. Hamsi almış. Onu buzdolabına kaldırdım arkadaşlar. Sebze istemiştim. Karnabahar almış şöyle sadece. Biber almış. Biberim bitmişti. Şu mandalinaların büyüklüğüne bakar mısınız? Kocaman portakal gibi. Portakal diyeceğim değil. Hayır, mandalina. Mısır almış. Bunları yarın büyük ihtimal gideriz bahçeye. Orada sobanın üzerinde haşlarım. Salatalık almış. Yalnız ben ilk defa bu kadar büyük salatalık görüyorum. Bu nedir? Turp almış. Turp aslında evde vardı, istememiştim ama. Kapya biber almış. Limon almış. Şurada tereyle roka var. Balığın yanında güzel gider. Şurada da en sevdiğim var. Şu hurmadan var. Bu bir tanesi çok fazla ezilmiş. Bakın. Bunu önden yemelik bu. Hepsi de baya yumuşak. Yani hemen tüketilmesi gerekiyor.
Böyle şimdi bunları da yarına kaldırayım. Hamsiyi de belki yarın bahçeye götürürüm. Orada fırına verebilirim. Bakalım. Aslında yarın şey düşünüyoruz. Bir tane bizim horoz var. Yani 2 tane var. Bir tane civciv vardı. O da horozmuş. Tavuk değilmiş. O yüzden 2 tane horoz fazla dediler. Bir de o küçük olan büyüğü dövüyormuş. Kanatmış falan. Onu kesmeyi düşünüyoruz yarın biz. 2 tane zaten fazla diye bir de. Hem de dediğim gibi birbirlerini dövüyorlar. Yarın onu keseriz. Belki orada haşlarız. Suyuna bir pilav yapabiliriz. Bilmiyorum. Hamsi de almış ama bakalım. Böyle şimdi ben bunları dolaba kaldırayım. Güzelce yerleştireyim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Okula gidiyorum.